kız çiftlikte kalamaz Ömer. Hemen geri gönderiyorsun oğlum. Salih bile isteye geceyi kızla geçirmiş anne. Bekir de Salih'i kaçırmış, darp etmiş. Durum bu. Bekir canına susamış. Kesseydin orada hesabını. Kızı niye eve getiriyorsun oğlum? Kız Salih'i kurtardı, bana getirdi. Kızı orada bırakamazsın. Nasıl bırakırsınız? Gitmesine nasıl izin verirsiniz? Baba, bak bu sefer Bekir'in bir suçu yok ha. Kes! Geldiğinden beri Salih'in peşinde bu... Kim bilir gene ne yaptı? Utanıyorum ikinizden de. Baba, biz sana söylemedik bile dün gece neler olduğunu. Kalbine malbine iner diye korktuk. Dede. Senin için yaptım. Ailemiz için, soyadımızın namusu için yaptım. Kimsin lan sen? Soyadıma sahip çıkıyorsun. Kimsin? Bir sürü adamla Ömer Bereketoğlu'nun kapımda ne işi vardı? Fatma'nın Bereketoğlu çiftliğinde ne işi var? Bu kime ne yaptı? Anlat Zehra. Ne işi vardı? Dur ben sana göstereyim. Sen istedin. Al. Al kendi gözlerinle gör. Fatma ile Salih dün gece birliktelermiş baba. Kız yanaşmıştır Salih'e. Tabii. Düşmanlığı biliyor. Ne işi var benim oğlumun yanında? Uzak dursaydı Salih'ten. Ömer, bir Karahanlı'ya güvenilmeyeceğini sen benden daha iyi biliyorsun oğlum. Bedeli neyse ödesin. Bırak, onun yeri burası değil. Kız burada kalacak. Sakince düşünüp Salih'le konuştuktan sonra kararımı vereceğim. Bunca sene verdiğin hiçbir karardan şüphe duymadım Ömer'im. Yine ne yaptığını biliyorsundur inşallah. İnşallah. Onları başka gören, bu olayı duyan kimse var mı? Kimse görmeden, duymadan Allah'tan Bekir'im düşmüş peşlerine. Daha önce yetişmeye çalıştım. Bütün gece aradım ama geç kaldım. Kimse bu olayı duymayacak. Düşmanlık istemiyorum. Sessizce halledeceğim. Siz karışmayacaksınız. Fatma, benim meselem. Salih. Canın acıyor mu? Biraz. Evet. Ömer de geldiğine göre konuşalım mı artık Salih Efendi? Evden dışarı çıkma dedik, çıktın. Yetmedi, düşman ailenin kızıyla birlikte oldun. O da yetmedi. Kızı aldın, kalktın bizim eve kattın. Ha? Belki de yıllar boyu süren barışı bitirdin. Ferit tamam, sırası değil o. Tam sırası anne. Bırak konuşsun. Hatta konuşalım. Şimdi şöyle değil mi? Onca sene sonra Salih çiftliğe dönsün. Abisinden ailenin adetlerini öğrensin. Uslu dursun. Oradaki hayalleri bıraksın, burada yeni bir hayal kursun. Bu değil mi? Benden istediniz. Doğru anlamış mıyım? Anlamamışsın. Hiçbir şey anlamamışsın. Siz de beni anlamıyorsunuz. Ben sizi tanımıyorum. Bu eve, bu çiftliğe, bu şehre, her şeye yabancıyım ben. Ama abim aile işlerini öğrenmemi istiyor. Sen sana bir oğul olmamı istiyorsun. Mezardaki babam benden dua bekliyor. Sen de benden bir bereket oğlu olmamı bekliyorsun. Bereket oğlu olmak ne demek bilmiyorum. O yüzden de hissetmiyorum. O yüzden ne siz beni anlıyorsunuz ne de ben sizi anlıyorum.
İşin kötü tarafı ne biliyor musunuz? O düşman dediğiniz kız gördü beni. O uzak dur dediğiniz kız tanıdı. Bu daha çok canımı acıtıyor. Nereye gidiyorsun Gabri? Salih lafım bitmedi. Ömer Bereketoğlu'yla Tervan İnşaat'tan resmi şikayet geldi mi peki? Hayır savcım. Büyük ihtimalle Bereketoğlu ismi onları korkutuyor. Uzun yıllar burada önemli işler yaptılar. Karahanlıların desteğiyle tabii. Ömer Bereketoğlu'yla çatışmaların sebebi de bu ortaklık o zaman. O da var savcım ama bereketli toprakların etrafından yer almaya başlamışlardı. Anlaşmazlık bu yüzden de büyümüş olabilir. Ömer Bereketoğlu'nun bir çıkarı olduğu için mi yoksa ağzından düşürmediği toprak sevdasından mı bu anlaşmazlık? Bunun cevabını öğrenmem lazım. Bir an önce. Bu arada Sadık Turhan yarın tahliye oluyordu değil mi? Evet savcım yarın. Güzel. Dinliyorum. Otur. Yani ben... Dinliyorum Karahanlı. Lafı geveleme, anlat. Bak bu mesele büyürse savaş çıkacak. Canım kardeşim Salih buradayken isteyeceğim en son şey bu. Şimdi seni koruyacak mıyım? Yoksa teslim mi edeceğim? Anlatacaklarına bağlı. Anladın mı? Güzel. Ne oldu? Bekir Salih'e niye böyle bir şey yaptı? Tek tek. Hiçbir detayı atlamadan bana her şeyi anlatacaksın. Savcım bir yere mi gidiyorsunuz? Dışarıda birkaç işim var. Korumayla şoföre haber vereyim. Yok, gerek yok. Ben kendim hallederim. Bu arada... Ömer Bereketoğlu Karahanlıların evini basmış savcım. Neden? Salih ve Fatma ile ilgili sanırım. Fatma Karahanlı'yı da evinden almış. Nasıl yani? Kaçırmışlar mı? Henüz bilgileri teyit edemedik. Yani suç unsuru oluşturacak bir durum oluşmamış ama silahlar çekilmiş. Bir gelişme olursa ara beni Mert. Ben birkaç saate döneceğim. Emredersiniz. Anlattıklarının dışında Salih ile aranızda Bekir'i kızdıracak ne yaşandı? Düşman olduğumuzu biliyorsun. Buna rağmen çekinmedin. Amacın neydi? Bir amacım yoktu. Bunun bir oyun olmadığını farkındasın değil mi? Çocuk değilim ben. Düşmanla yaklaşmaktaki amacın neydi? Planın ne? Bir şey planlamıyorum dedim. Salih Bereketoğlu senin düşmanın. Değil. Ben onu düşmanım gibi görmüyorum. Salih'in hikayesini yıllarca dinledim. Nasıl bir hayatı olduğunu hep merak ettim. Çünkü bir zamanlar ben de gitmek istemiştim buralardan. O yüzden geldiğini duyunca buldum onu. Üstelik gördüğüm ilk andan itibaren düşmanmışız gibi hissetmedim. Konuşmak istedim. Konuştuk. Dinledi beni. Ben de onu dinledim. Bunun ikinize de zarar vereceğini biliyorsun. Ben hayatımda hiç onun yanındaki kadar güvende hissetmemiştim. Ne düşmanlık ne başka bir şey umurumda değil. Ben... Dedem de siz de düşmanlıktan başka bir şey bilmediğiniz için anlamanızı beklemiyorum. Sen kendini çok mu zeki sanıyorsun? Lafı böyle dolandırarak kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Doğru düzgün cevap ver. Daha ne söylememi istiyorsunuz? Gerçeği. Asıl amacın neydi? Fatma! Fatma! Dedem. Neredesin? Neredesin? Burada bekle.
Hayırdır Cemal ağa? Yolunu mu şaşırdın? Silahsız korumasızım. Sadece konuşacağız. Torunumu almaya geldim. Torunun kendi ailesinden korunmak için bana sığındı. Salih ile Fatma'nın fotoğraflarını görmedin mi? Bu rezilliğe ses çıkarmayacak mısın? Bir şey görmeme gerek yok. Yetişkin insanlar. Ne istemişlerse onu yaşamışlardır. Bu dediğin düşmanlığa da, adaba da sığmaz. Sen kardeşine haddini, hududunu öğret. Ben de torunuma. Haddini hududunu bilmesi gereken o torunun Bekir. Ya sen ayaklarından tavan hasarsın ya da ben. Cemal ağa. Bir dahaki sefere destursuz topraklarıma adım atma. Bana torunumu getir Ömer. Kendinden duyacağım kalmak istediğini. Fatma! Fatma! Neredesin? Gel buraya. Fatma! Merak etme, abim sana zarar gelmesine izin vermez. Fatma! Neredesin? Gitmek zorunda değilsin. Fatma gel konuşalım. Fatma! Korkma kızım. Kimse sana bir şey yapamaz. Dedem buradayken sana kimse dokunmaz. Dokunamaz. Sen Karahanlısın. Evine geri dön. Dedenin yanına dön. Fatma! Fatma gel. Gel. Gel Fatma. Fatma gel. Ben sadece senin yanında güvende hissediyorum Salih. Fatma burada kalmak istediği sürece kalacak. Ne belli kendi istediği. Belki sen öyle istiyorsun diye korkuyor. Bugün sana müsaade Ömer. Ama yarın gün batana kadar bana torunumu getireceksin. Kendi istese de istemese de. Yoksa... Yoksa yarın görürüz o zaman. İbo, çıkışı göster. istemez. Ömer'i ikna etsen iyi olur. Yarına kadar bekleyeceğim. Sonra benim olan her şeyi almaya geleceğim Azize. Oturun lütfen. Tahliyemden bir gün önce ziyareti beklemiyordum açıkçası. Ya da benim gelmemi beklemiyordunuz. Ömer Bereketoğlu gelse belki gururunuz okşanırdı. Hı? Sonuçta babasının katilini öldürmüş, Bereketoğlu ailesine herkesten daha çok hizmet etmiş birisiniz. Sizin için ne yapsalar az. Benimle neden görüşmek istediniz? Yıllar sonra cezasını çekmiş, tahliye olmak üzere olan birine böyle şeyler söylemek istemezdim ama... Dosyanız kafamı karıştırıyor. Olayın zaman çizelgesi, sizin kovuşturma sürecindeki net tavrınız. Ben de yeni geldim sonuçta. Bereketoğlu ailesi kimdir? Karahanlılar kimdir? Yeni yeni öğreniyorum. Ama açıkçası kafama yatmayan çok şey var. İfadem ortada. Cezamı da çektim. Yıllar sonra sırf siz ikna olmuyorsunuz diye bitmiş gitmiş bir olayı tekrar konuşmak da istemem. Ben diyeceğimi yıllar önce dedim. Bunca zaman buralarda yatıp kalkmak korkunç olsa gerek. Duvarlar üstünüze geliyordur değil mi? Neyse geçti gitti. Anlıyorum. Ama ne yazık ki çok kısa süre sonra hafızanızı tekrar zorlamanızı isteyebilirim Sadık Bey. O gün geldiğinde bu duvarları hatırlayın ve ona göre konuşalım. Ha. Ya da belki siz adliye gelmek istersiniz. Anlatmak istedikleriniz vardır. Seve seve dinlerim. Ve emin olun ki ne gerekiyorsa yaparım, kimseden de korkmam.
Özgürlüğünüzün tadını çıkarın. Ve dediklerimi iyi düşünün lütfen. Dayın da bu havuzu çok severdi. Öldüğünden beri de böyle boş. Ona da kızıyor muydu böyle? Bu ailede fırçaları bir tek senle ben yiyoruz evlat. Dedem dayını benden çok severdi. Fatma'yı benden daha çok sevdiği gibi. Neyse, takma şimdi bunları kafana. Düşünmemiz gereken daha önemli mevzularımız var. Şu yeni gelen savcı, Baran'ın işleriyle ilgili bir şeyler yapabilir diye duydum. Asıl önceliğimiz o. Niye? Geldiğinden beri her taşı kaldırmaya başladı bu kadın. Kesin bir şeyin peşinde. Bizi bulacağından mı korkuyorsun? Sence korkmamalı mıyım? Beş parasız kalmak istemiyorsak dikkat etmemiz lazım. Daha öncekiler savcılar da aradı ama bir şey bulamadı. Benim icraatlarda sıkıntı olmaz, sen rahat ol. Sen yine de o kadar emin olma. Benim sözümden dışarı çıkmayacaksın. Bugün de ortalıklarda fazla görünme. Ben ihtiyacım olduğunda seni bulurum. Dayın zayıflığını kimseye göstermez. Yaralarını tek başına sarar. Sonra da kiminle savaşacaksa gider savaşırdı. Her düştüğünde de daha güçlü kalkardı. Kalk. Savcı hanım. Ömer Bey, Tanıyamadım. Farklı görünüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz burada? Hem de tek başınıza. her dosyada karşıma çıkan bereketli toprakları yakından görmek istedim. Haber verseydiniz. Ben sizi dolaştırırdım. Hem böylece arazime de kaçak girmemiş olurdunuz. Demir kapı aralıktı. Allah Allah. Allah Allah. Ellerimle kilitledim oysa. Neden kimse yok? Bomboş buralar. Hasat zamanı birkaç ay sonra. Aşılama yeni bitti. Çalışanlar da diğer hasat bölgesinde. Ayakkabılara bakılırsa plansız bir ziyaret bu. Belli ki sizi buraya getiren toprağa olan merakınız değil. Beni mi merak ediyorsunuz? Mecbur kalmadıkça odadan çıkmayacaksın. Bir şey istediğinde mutfak çalışanlarından isteyebilirsin. Akşam yemeğini odana getirecekler. Davranışlarına dikkat et. Zaten çok yakında gideceksin. Fatma burada mahkum değil. Misafir. İstediği kadar da kalabilir. Salih'im, niye çıktın odandan? Dinlen yavrum. Biz Karahanlı'yla anlaşıyoruz. Fatma. Adı Fatma. Şimdi bizi baş başa bırakır mısın? Yalnız konuşmak istiyorum. Deden yarına kadar süre vermiş. Eğer abim seni evine göndermezse barış bozulacakmış. Ben artık bir evimin olduğunu sanmıyorum. Keşke birlikte gidebileceğimiz başka bir yer olsaydı.
Hasat zamanının daha başlamadığını söylediniz. Peki siz neden buradasınız? Merak etmeyin Ömer Bey. Savcı olarak sormuyorum. Sorguda değilsiniz. Teşekkürler. Çiftlik biraz karışık. Almam gereken kararlar var. Kafamı karıştıran şeyler. Kimseye anlatamadığım şeyler. Anlıyorum. Hepimizin sırları var bu hayatta. İşte böyle anlarda atım atlar topraklarıma gelir. Kimseye anlatamadıklarımı ona anlatırım. Çiftlikteki karışıklığın sebebi Fatma Kara. Haber aldınız demek. Şehirde konuşulan birisiniz Ömer Bey. Kardeşim Salih ile Fatma yakınlaşmışlar. Yani ailelerinin düşmanlıklarını umursamayacak kadar da gençler. Kız kuzeni Bekir'den korkuyor, bizde kalmak istedi. Tamam dedik. Ama doğruyu söyleyip söylemediğinden emin değilsiniz. savcı olan sizsiniz. Kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor hemen anlıyorsunuzdur. Taktik vermek isterseniz seve seve dinlerim savcım. Bazen o kadar kolay olmaz. İyi yalan söyleyen birileri mutlaka çıkar. Ama şüphe varsa orada mutlaka bir sır vardır. Bu atlar kendi haranızda yetiştirdiğiniz atlar mı? Evet, rahmetli babamın atlara özel bilgisi vardı. Daha küçükken atlarla konuşabildiğine inanırdım. Küçükken benim de atım vardı. Eminim kim olduğumu araştırdığınızda babamın büyükelçi olduğunu öğrenmişsinizdir. Ya, dersimizde çalıştık biraz. Babam Mısır'da büyükelçiydi. Ona hediye ettikleri çok güzel bir at vardı. Karam koymuştum adını. Hatta küçükken beraber yarışlara katılmıştık. Birinci oldunuz tabii. Hayır, ikinci oldum. Ama sonra birinciyle hesaplaştık. Nasıl yani? Hile yaptı. Ben de cezasını verdim. O yaşta adalet dağıtmaya başladınız yani. Yani Şimdi daha çok merak etmeye başladım hikayenizi. neden? İnsan hikayesini bilmediğine düşman olur. Ben size düşman olmak istemiyorum. Sizi tanımak o kadar kolay değil ama. İki farklı kişi gibisiniz. Buraya beni anlamak için gelmiştiniz değil mi? O zaman size biraz yardımcı olayım. Ne yapıyorsunuz? Atınızı hazırlıyorum. Bereket toprakları gezeceğiz. Daha bir şey görmüş sayılmazsınız. Nasıl yani? Atla mı gezeceğiz? Bu ayakkabılarla zor. Tabii isterseniz. Ömer Bey, ben uzun zamandır binmedim ama... Merak etmeyin, ata binmek bisiklete binmek gibidir. Unutulmaz. Sadece hatırlanır. Buyurun çizmeler. Siz neden bu şehirdesiniz savcı hanım? Tayin zamanım gelmişti. Ben de hayatımda değişiklik yapmaya hazırdım. Özellikle mi seçtiniz bu şehri? Kader diyelim. Siz peki? Yani hiç gitmediniz mi buralardan? Doğduğunuzdan beri hep burada mısınız? Benim bütün hayatım burası. Bu manzaraya bakmak, buranın bir parçası olmak bana iyi geliyor. Gerçekten çok güzel. Masal gibi. İnsanlar karşılarında bir tablo,
Bir resim yoksa güzelliklere bakmıyorlar bile. Şu gördüğümüz alan Baran Tervan'ın proje bölgesi sanırım. Öyle. Çirkin çirkin manzaralı villalar yapacaklarmış. Peki betondan bir ev alınca manzarasını satın almış oluyor musunuz? Güneşin batışını en son ne zaman izlediniz Savcı Hanım? Hatırlamıyorum. Gökyüzünü görmeyelim diye koca koca kuleler dikiyorlar şehirlere. Güneşin doğuşunda yatağınızda, batışında da koştur koştur evinize gidiyorsunuz. Durmak bilmeyen bir çarkı düzen. Bir çiçeğin, bir ağacın, bir güzelliği görmek için yavaşlamıyor bile insan. Yaşayamadıkları hayatlarda ölüyor insanlar. Betondan bir ev almak için adam bütün hayatı boyunca çalışıyor. Sonra balkonunda oturup manzarayı seyredecek vakti kalmıyor bile. Bu manzarayı satın alamazsınız Savcı Hanım. Hak etmek zorundasınız. İlerlemenin önünde durmak zor Ömer Bey. Er ya da geç bu şehirde bu manzarayı satın alabileceğine inanan insanlarla dolup taşacak. O zaman geldiğinde hangi sizi görecek insanlar? Hı? Adaletli Ömer Bereketoğlu mu yoksa adalete karşı duran ve kendi bildiğini yapan Ömer Bereketoğlu mu? Görmek istemeyene bu güzellikleri anlatmam Savcı Hanım. Ne gerekiyorsa onu yaparım. Bugün için teşekkür ederim. Benim için zevkli Savcı Hanım. Her Bereketoğlu silahını buradan alıyor öyle mi? Öyle. Sen aldın, Ferit abim aldı. Almadık aslında. Zamanı gelince rahmetli babam ikimize de verdi. O zaman silahımı ben seçeceğim demek ki. Eline hiç silah alman gerekmeyecekti. Tüm isteğim buydu. Yalnız silahların can alma gücü vardır. Kime doğrultursan doğrult. Can alma gücü. Ama unutma, aldığı canı geri getirme gücü yok. Ateş etmeyi çok istesen de tetiği çekmeden önce düşünmen lazım. Ölüm geri getiremeyeceğin,
Değiştiremeyeceğin tek şey. Baba bu kadar üzülme ya. Ömer istese bile Azize Fatma'yı tutmaz o evde daha fazla. Torununun dönmesi an meselesi. Kavuşacaksın torununa. Dönmek zorunda. Bu masada bakıp da nefret etmediğim biri olsun istiyorum. Hiç düşündün mü baba? Ne? Bu evin yuva gibi hissettirmesi için bir kaosa ihtiyacı oldu hep. Barış huzur getirmedi bize yıllarca. Bu sessizlik, sakinlik ev gibi hissettirmiyordur belki de artık. Senin niyetin evimizi başımıza yıkmak. Yıkacağım baba, yıkacağım. Yerine çok daha güçlüsünü yapacağım ama. Baran'ın şirketi toprak sahiplerini sıkıştırmaya devam ediyor. Yani özellikle ziyaret ediyorlar, yüksek fiyatlar veriyorlar. Ziyaretin bir işe yaramadı yani. Yani özellikle Kozan'la Ahmet abinin toprakları bizimkinin çok yakınlarında. Yani eğer o satarsa işler bizim için bayağı bir kızışabilir. Teklifimize cevap vermedi mi? Yok. Yarın hallederim. Sen şu Sadık işini hallet. Hey gidi Rıza Bereketoğlu. Şu kalabalık sofrayı göremedin. Çocuklarınla oturamadın. Torunlarını şöyle kucağına alıp sevemedin. Babamın mirası devam ediyor anne. Bak ailesi hala bir arada. Birlik içinde. Toprakları duruyor. Hasadının bereketi bütün memlekete yayılıyor. İnsanlar hala babama dua ediyorlar. Çok şükür. Küçük oğlunu mutlu edemedik ama. Hı? Ona bir aile veremedik. Çok gücüme gitti vallahi. O gün kanıma dokundu ya. Salih dedi ya düşmanın kızı bile beni sizden daha iyi anladı diye. Ya biz bunu hak edecek ne yaptık oğlum? Belki de hiçbir şey yapmadık anne. Asıl mesele bu. Belki de yıllar önce yanlış bir karar verdik. Salih'i koruyacağız diye. Çocuğu iyice korunaksız hale getirdik. Belki de şimdi yanlış bir karar veriyoruz Ömer. Ha? Belki de aslında gitmesi gerek ama biz tutuyoruz. Neyse ne doğru ya da yanlış. Onun kalması ya da gitmesiyle ilgili ailecek oturup beraber bir karar verelim. Gel bakalım gel. Otur. Küçük bak sen de gel bakayım buraya. Köfte Köfte var ha köfte. Gelsin köfteciler. Hadi bana da köfte verin bana da. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Buyurun oturun. Salih dayı bu abla kim? Arkadaşım. Fatma benim ismim. Senin adın ne? Benim adım Lale. Bu da Gonca. Ben ondan 2 yaş küçüğüm. Çok memnun oldum. Ağrısızın var mı Salih? İyiyim, ilaçları iyi geldi. Başlayacağım ilacına da sana da ha. Ferit. Ne Ferit anne? Yeter Salih benim de kardeşim tamam. İyi olsun, hoş olsun anladık. Bak bu kızı getirdin evimize koydun sustum. Ama ben bu kadınla aynı sofrada oturmam. Düşmanımla aynı masada oturmam. Bu ailenin reisi benim. Kararları ben veririm. Veremezsin. Hep beraber konuşacağız. Kızlar kalkın hadi. Yemeklerimizi odamızda yiyeceğiz. Hadi. Hadi kızım. İbrahim hadi. Seyhan dur. İbo hadi. Hadi. Hadi kızım. Gel. Gel kız. Demedi mi bu? Anne, Ömer. Bu demedi mi? Ben bu aileyi bilmiyorum demedi mi? Bereketoğlu olmak ne demek bilmiyorum demedi mi? Düşman olmak ne demek bilmiyorum demedi mi? Hepsini öğrenecek. Ya tamam yeter bir Karahanlı'nın önünde sizden. Fatma onun adı. Karahanlı Fatma! Yeter. Lütfen yerine oturur musun abi? Oturmam!
Bu kadını bu eve koymayacaksın dedim. Koydun, sustum. Tamam. Şimdi beni onunla aynı masaya oturtmaya kalkıyorsun. Oturmam. Ben düşmanımla aynı masaya oturmam. Bu masayı beğenmeyen başka masa bulabilir kendine. Ömer. Ferit yavrum. Oğlum Ferit. Oğlum. Ben konuşacağım onunla, tamam mı? Ben konuşacağım. Afiyet olsun. Ferit, oğlum. Efendim anne. Ömer de arada kalıyor. Salih'i kaybetmek istemiyor yavrum. İyi. Salih'i kaybetmesin ama beni kaybediyor anne. Yavrum bak sabırlı ol. Kızma ona, kızma. Tamam. Kızmayayım anne. Hiçbir şey hissetmeyeyim. Hatta ne hissedeceğimize de Ömer karar versin ha. Bu ailenin reisi Ömer. Tamam, ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ama ben onun abisiyim. Bak bunu unutuyor. Bana getir götür işlerini yaptırmaya kalkıyor. Ayakçı muamelesi yapıyor. Sanki ben bu aileden değilmişim gibi. Sen benim oğlumsun. Benim canımsın, kanımsın. Keşke babam hayatta olsaydı anne. Ona o kadar ihtiyacım var ki. Abi. Teşekkür ederim. Fatma'ya sahip çıkıyorsun. Senin için ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum. Merak etme. Evdekiler seni anlayacak. Ama Ferit abim haklı abi. Onca sene sonra ben buraya alışamam. Aranızda kalmak istemiyorum. İzin ver döneyim. Veremem. Niye abi? Bak yine o sessizlik. Zamanında seni anlamak için çok uğraştım ama bu şekilde olmaz abi. Bu şekilde anlayamam seni. Şimdilik bilmen gerektiği kadarını duyuyorsun. Kaderinle savaşmak yerine durumu anlasan, kabullensen hepimiz için daha iyi olacak. Şimdi kalkıp gitsem ben. Gece gece girsem çiftliğe. Dayımın ateşe verdiği gibi yaksam Bereketoğlu çiftliğini. Ne olur? Kim bana karışır? Yine savaş çıkar. Oğlum savaş hiç bitmedi ki zaten. Mevzu zaten silah yumruk değil yani. İnsan bunlara mağlup hissetmiyor kendini. Parayla, nüfusla, kalabalık aileyle. Başlarında onları koruyan bir adam olduğu için yendiler bizi. En çok bak başımda beni seven biri olmadığı için mağlubum ben. Olduğum için mağlubum oğlum. Bir tane çocuk da gelmiş kapmış kuzenime. Çok mu oğlum? Hadi eve bırakayım seni. Hadi siz salın beni gidin. Hayret. Bu saatte aç bırakmazdı seni Azize Sultan'ın, ne oldu? Kime diyorum ya? Oo Ceyda. Bağırma, kafam şişti zaten, canım sıktı. Benim de canımı sıkıyorsun. Allah Allah, ne oldu, ne bu surat, anlatsana. Karahanlı Fatma bizde kalıyor. Nasıl? Neden? Salih yüzünden. Neymiş efendim? Ailesi ona zarar verebilirmiş. Ömer de sen zaten Salih ne diyorsa onu yapıyor. Vallahi helal olsun ha. Bak esaslı hatunmuş yani. Benim yapamadığımı 2 günde yaptı, kendine eve attı, gördün mü? Ceyda ne alakası var? Ne tarafa çekiyorsun konuyu? Kafamdan mı uyduruyorum ben? Ha? Ne istesem dur Ceyda diyorsun. Aile hazır değil, dur Ceyda. Salih geldi, dur. Dur. Bir de Fatma çıktı başımıza. Belki de başka şeyler düşünmenin zamanı gelmiştir. Ne demek o? Daha fazla uzatmayalım demek. Seni mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaptım ama hala gelin olabilecek kıvama gelemedim demek. Ne diyorsun sen ya? Bizim ilişkimizde o bir mi? Ben sana 1000 kere... Ya sen bu kadar saf mısın hakikaten ya? Ailende olup biten her ilişki bizim ilişkimizden önemli, anlamıyor musun sen bunu? Ceyda, geçici bir süreçten bahsediyorum. Olayı getirdiğin yerlere bak. Belki de sorun bu değil ha. Neymiş sorun? Sen benden utanıyor mu Ferit Bereketoğlu? Ailene yakışacak bir gelin olmadığını düşünüyorsun değil mi?
Sokakta gezmiyorsun benimle. Ben her akşam buradayım be. Şirkete gelmemi istemiyorsun. Aptal mı sandın lan sen beni? Ceyda abi sakin Ya ol. bırak be! Yeter! Uzatmanın bir alemi yok Ferit. Yeter. Buraya kadar. Herkes dalgasına baksın. Ceyda. Ceyda. Hayatım sevdiğim şeyleri kaybetmekle geçirdiğim bir savaş. Tek başımayım. Tek başıma bu savaşı kazanamam. Baba, yol göster bana. Sar zamanımızı bir geriye, Yardımın lazım. geriye, en güzel Yol göster bana. Yıprattın kendini de beni de, benim düşlerimde hep sensin her gece. Yangınlarında ben kül olayım. Dönsen de gözlerinde kendimi bulayım. Sar zamanımızı bir geriye, en güzel yerine. Yıprattın kendini de beni de, benim düşlerimde hep sensin her gece. Yangınlarında ben kül olayım. Dönsen de gözlerinde kendimi bulayım. Sar zamanımızı bir geriye, en güzel yerine. Seni kaybederim diye ben çok korktum. Gözlerimi bir açtım yok. Sor bana bunu niye yaptın, oldu mu sana değil ben kendime sordum. Dinle beni dedin, dinledim sadece, anlaşılmak istedin. Her şey yaptım ama yetmedi, hepsi bahane. Sar zamanımızı bir geriye, en güzel yerine. Yıprattın kendini de beni de, benim düşlerimde hep sensin her gece. Yangınlarında ben kül olayım. Dönsen de gözlerinde kendimi bulayım. Sar zamanımızı bir geriye, en güzel yerine. Ben tüm hatayı kendimde aradım, hep kırdın sen, teşekkür ettim de yanlışı sen yaptın, özrünü diledim ben. Ustam kolay gelsin. Ömer abim hoş geldin. Hoş bulduk. Her zamankinden atıyorum abime. At hadi. Hemen atıyorum abi. Bir el seni yüzmek gelmedi bir içimden. Seni hiç kaybedemem ben. Sar zaman. Savcı Ömer Bey. iyi geceler. Yine uyku tutmadı herhalde. Mekanımı değiştirmek pek bir işe yaramadı sanırım. Yine karşılaştık. Ben sık sık gittiğim mekanı değiştiririm. Benimkisi bir nevi esnaf ziyareti, hal hatır sorma. Afiyet olsun. Bayağı gece arkadaşı olduk. Öyle oldu galiba. Evet. Bu gece sizi uykusuz bırakan nedir? Gördüm bir kabus. Ya sizi? Kafamın içindeki sesler. Bazen çok gürültü çıkarıyorlar. Masaya izinsiz oturma konusunda hassas olduğunuzu sanıyordum. Ödeşelim istedim. Hala kararsızım. Bir tarafım
Sizin eski kafalı, maço, kavgacı bir adam olduğunuzu söylüyor. Diğer tarafını sormaya korktum. Diğer tarafım derin bir adam görüyor. Sanki her şeye cevabı olan birisi var karşımda. Soruları hep siz sordunuz çünkü. Sizin merak ettiğiniz ne var? Hakkınızda bilgi sahibi olmak zor. Yani kariyeriniz, aileniz. Hayatımda birisi yok Ömer Bey. Yani merak ettiğiniz şey buysa. Bir süredir hayatımda kimse yok. Yani olmasını tercih etmiyorum. Mesleğine aşık olanlardanım diyelim. Biri kalbinizi kırmış belli. Hayır. Ben birisinin kalbini kırdım. Ve özür dileyecek şansım olmadı. Siz peki hiç evlenmediniz mi? Hakkımdaki bütün bilgilere sahipsiniz savcı hanım. Ya, bu bilgi bence sizde var. Sizin merak ettiğiniz neden hiç evlenmedim değil mi? Neden hiç evlenmediniz? İkimiz de birbirimize benziyoruz çünkü. Nasıl yani? Siz işiniz evlisiniz, ben toprağımla. Toprağıma sahip çıkmak, ailemi korumaktan başka hiçbir şey düşünmedim ben. Ama Ama ne? hayatım boyunca yönümü hep toprağın kokusuyla buldum. Ama şimdi neyse boş verin bunları. Gitsem iyi olacak. Hesabı alabilir miyim? Usta, bu defa hesabı ben ödemeyeceğim ha. Savcı hanım sonra kızıyor. Tamam abim nasıl istersen. Savcı hanımdan alıyorum hesabı. Beladan uzak durmanızı tavsiye ederim. Savcım, kimseye bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum. Size güvenmeli miyim? Her zaman. Geri bas lan. Geri bas. Ne yapıyorsun lan sen? Kafayı mı yedin? Ahmet dayı. Hadi yırt o sözleşmeyi. Suç işliyorsun Ömer. Sözleşme imzalandı. Ahmet Bey bile isteye rızasıyla imzaladı. Dayı. Korkmayın Ahmet Bey. Hiçbir şey yapamaz. En iyi avukatları tutacağım. Ömer Bereketoğlu'na bu yaptığını pişman edeceğim. Dayı. Yırt o sözleşmeyi. Ben sana ne dedim? Bu toprakları benden başkasına satamazsın dedim değil mi? Hadi. İbo getir sözleşmeyi. İmzala. Okumadan imzala dayı, okumadan imzala. Vaktin vardı. Sen ne yaptın? Gittin bu kansızlarla pazarlık yaptın. İmzala. Bunun
yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Ömer. Dışarıda tanıklar var. Şikayet edeceğim seni. Burası artık benim mekanım. Dışarıdakilerinde konuşacak mecali kalmadı. Bitireceğim lan seni. Bitireceğim. Topraklarımı çalmaya devam edersen kırılmadık kemiğini bırakmam. Ne bu halin? Kalk topla kendini. Ben biraz sızmışım ya. Bu aralar olay çıkarmayacaksın demedim mi sana Bekir? Herkes Fatma'nın gidişini konuşuyor anne. Bak çok kanıma dokunuyor ha. Sabredeceksin. Ben sana hazırız diyene kadar sözümden çıkmayacaksın. Bir daha da toplamayacağım seni buralardan. Anladın? Bana güven oğlum. Güneşe çıkıp gölgemizi büyütmeye az kaldı, sen ne yapıyorsun? Anladın? Hadi kendine gel şimdi. Mert. Günaydın savcım. Siz yokken misafiriniz geldi, ben de içeri aldım. Misafirim mi? Karaca? Nasıl? Karaca, hoş geldin. Hoş geldin. Bak sürprizleri sevmezsin biliyorum ama yüzündeki bu şaşkın ifadeye bakmak bana kızmana değer diye düşün. Delisin sen, deli. Gel buraya, gel. Sen ne kadar güzel bir şeysin ya. Ha? Ne güzel bir şeysin sen. Gelsene. Ben ağır kokusunu çok sevmiyorum ya. Üstüm başım da batmasın şimdi. Nasıl yani? Sen hiç ahıra girmedin mi? At binmeyi biliyorsundur herhalde. Bilmiyorum. Daha kullanışlı ulaşım araçları icat edildi ya. Motor, araba gibi. Onları kullanabiliyorum. Emin ol hiçbiri bir ata binmek gibi hissettirmez. Gel biraz seni seveyim. Adın ne bakalım senin ya? Adın ne senin? Tamam sakin. Ne oldu? Neye kızdın bu kadar? Ahırda bir Karahanlı olduğunu bildiği için huysuzlandı. Geçti kızım. Gel, gel kızım, gel. Tamam kızım, tamam. Geçti. Bu at babanın atının soyundan oğlum. Bekir Karahanlı ahırı yaktığında babanla birlikte bu atın atası da öldü. Yağmur strese gelemez. Hasta zaten. Buralarda durmayın. Hadi geçmiş olsun. Sadece sen mi geldin? Ömer nerede? Ömer'in başı kalabalık. Senle ben ilgileneceğim. Bin hadi. İyi. Tamam. Bir saate hazır ol. Kimle konuşuyor? Deden, Bereketoğullarına bu akşama kadar mühlet vermiş. Fatma'yı geri vermezlerse gidip kendi alacakmış. Ama bu kızın henüz gelmemesi lazım. Ne anlatıyorsun anne? Salih istediği kadar oynadıktan sonra mı gelecek eve? Ha? Neyi bekleyeceğiz? Planımın son hamlesini. Ben sana ne yapacağını anlatacağım. Sen de beni dikkatlice dinleyeceksin. Tamam mı? Evet. Bu ev senin Sadık. Sizin için 25 sene bir koğuşta bitirdikten sonra şimdi de bu kadar evde mi bitirmeyi düşünüyorsunuz hayatımı?
Kendine gel Sadık. Kendine gel. Bak bu ev senin. Kapıdaki beyaz araba da senin. Bankaya da yüklü miktarda para yatırdık. İstersen satarsın evi, arabayı, daha büyük bir eve çıkarsın. Bana çıktığımda krallar gibi olacaksın demiştiniz. Bu mu krallığı? Ne yapacaktık? Çiftliğin anahtarını mı verecektik sana? Zaten son yıllarda Ömer de ziyaretime gelmez olmuştu. Son zamanlarda bütün gözler Ömer'in üzerinde. Seni ziyarete gelmesi doğru olmazdı. Ayrıca ben geldim sık sık. Ailenin reisi Ömer. Senin gelmenle kapısındaki adamını göndermesi arasında bir fark yok benim için. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Bak bizim için verdiğin hizmetlerin farkındayız. Teşekkür ederiz. Ama eğer beni sınıyorsan neler yapabileceğimi gösteririm sana. Sen korkağın tekisin Ferit. Çocukken de böyleydin. Anca konuşursun. Bil bakalım beni ziyarete kim geldi? Savcı hanım. Eski dosyaları kurcalamaya başlamış. Bana da birkaç soru sordu. Geçmiş zaman dedim. Hatırlamak istemiyorum dedim. Ama bakarsın birdenbire hatırlamak ister ve savcı hanımı ziyarete giderim. Ne dersin ha? Sen beni tehdit mi ediyorsun Sadık? Bana yarın hak ettiğim hayatı verin. Yoksa hak ettiğiniz hayatı yaşatırım hepinize. Yıllardır evde duyduğum tek şey düşmanlık. Hissetmem gerektiği söylenen tek şey intikam. Şimdi buraya geldim ve hala aynı şeyleri duyuyorum. Ben de bunları duymayayım diye yıllarca uzak tutuldum burada. Nedir bu toprakların sırrı, hiç merak ettin mi? Bereketli topraklar nerede başlar, nerede biter? Havası, kokusu nasıl? Yani hatırladığım şeyler böyle anlık görüntüler gibi. Parça parça. O zaman gidip görelim. Nereye? Bereketli toprakları. Bunca düşmanlığa sebep olan yer neresiymiş merak ediyorum. Sen ciddi misin? Salih, bugün son günümüz. Dedem tekrar geldiğinde beni almadan gitmeyecektir. Yarın yine düşman olacağız. Sadece bugünümüz var. Onu da seninle bir odada kapana kısılmış değil, özgürce geçirmek istiyorum. Evin nasıl? Yerleşebildin mi? Yoksa hemen işlere mi koyuldu? Yani kutular falan hala etrafta. Beni biliyorsun, düzen kurma konusunda pek başarılı değilim. Buraya düzen kurmaya geldiğini sanmıyorum zaten. İkimiz de buraya gelmenin asıl nedeninin tayinin olmadığını biliyoruz. Tarık abi için geldin değil mi? Hala intihar olduğuna inanmıyorsun olanların. Tarık'ı fazla tanıyacak fırsatın olmadı senin. Keşke olsaydı. Adaletini, vicdanını, ideallerini bilseydin, tanısaydın benim gibi. İntihar etmiş olamaz Tarık. Biri ya da birileri öldürdü onu. Bu memleketin dürüst, onurlu savcısını sırf adalet peşinde diye öldürdüler. İntikam peşindesin o zaman. Ben bir savcıyım. İntikam peşinde olamam ki. Benim tek derdim adaleti sağlamak. Tarık'a son görevimi yapmak için buradayım. Peki hala aşık mısın? Bana evlilik teklif ettiğinde çok düşünmüştüm bunu. Ona karşı büyük bir saygım ve derin bir sevgim vardı. Tarık hep aceleciydi. İlk başta kabul ettim teklifini ama sonra olmayacağını anladım. Tanışmamızdan çok kısa bir süre sonra evlilik teklifini etti. Ama imkansızdı. O benim üstümdü ve böyle bir ilişki doğru gelmemişti bana. Zaman istedim ama o zaman gelemeden ona veda bile edemedim Karaca. Bu benim ona borcum. Onun hikayesini onurlandıracağım. İntihar olmadığını ispatlayacağım ve suçlunun yakalanıp en büyük cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Zehra Karahan'la haber göndermiş. Otoparktaymış. Acil gelsin dedi.
bütün düşmanlığın başladığı yerdeyiz işte. Buradan bakınca ne kadar sessiz değil mi? Evdekiler yokluğumuzu fark etmiştir. O kadar süre varlığım fark edilmedi ki. Şimdi yokluğumun fark edilmesine alışmak biraz zor. Benim varlığım hep sorundu. Zehra Alan ve Bekir için babamın yasını yeterince tutmayan bir hayırsızdım. Sen niye böylesin peki? Nasıl? Anneni babanı kaybettin. Niye içinde bize karşı bir düşmanlık yok? Niye bir intikam hissetmiyorsun? Sadık içeriden çıktıktan sonra onu Ferit Bereketoğlu karşılamış. Daha sonra birlikte güney mahallelerinden birindeki bir apartmana girmişler. Sadık hala o adreste mi? Polisler evi izlemeye devam ediyorlar savcım. Ferit apartmandan çıkış yapmış ama Sadık hala içeride. Güzel. İzlemeye devam etsinler. Başka kimlerle bağlantıya geçecek öğrenmeliyiz. Hapisten çıktıktan sonraki telefon konuşmaları ve banka hesap hareketleri de gerekli. Anlaşıldı savcım. Gelişmelerden haberdar et. Tabii ki. Mevzu ne? Mevzu ne? Nereden başlayayım? Baran'ın şirketi basmandan mı ya da arazi sözleşmelerini eşkıyalıkla bozmandan mı? Yoksa namusumuza göz dikmenden mi? Ticaretiniz topraklarıma dayandığı andan itibaren benim ticaretim olur. Namusunuz da korumam altında. Hem merak etme, oğlunun olduğu yerden daha güvenli bir yerde Fatma. Herkes Fatma'yı kapatmanız yaptığınızı konuşuyor ama. Budur senin yere göğe sığdıramadığın adaletin. Bir genç kızın adının çıkmasına göz mü yumacaksın kardeşinin koynuna sokarak? Ağzını topla. O prensine söyle buralar yurt dışında yaşamaya benzemez. Kimin ağzı laf çarpıtıyorsa ben kapatmasını bilirim, merak etme. Salih ile Fatma kendi kararlarını verecektir. Kimin hangi kararı kendine kalmış senin yanında Ömer? Ben biliyorum zaten. Salih'in kararı değil Fatma'nın orada olması. Senin kararın. Senin planın ne peki? Hele bir desene bana. Belki de bu söylentiler işine geliyordur. Belki de adımızı lekelemenin yeni bir yoludur bu ha? Zehra, bu hesaplar senin işin. Derdin ne söyle? Sen yıllar önce kaybettiğin şansını şimdi kardeşinle mi telafi etmeye çalışıyorsun yoksa? Herkes adına her zaman kararları sen verdin. Bizim için de ikimiz için de öyle. İkimiz diye bir şey hiçbir zaman olmadı. Biz seninle düşmandık, daha fazlası değil. Bir düşman gibi davran o zaman, Fatma'yı geri ver bize. Git o küçük prensine de söyle, bizim aramızda düşmanlık dışında hiçbir şey olamaz. Şimdi bana anlattığın gibi. Topraklarından uzak dur. Daha dur sen. Bak bir karanlığı dolaşmaya başladı bile o topraklarında. Barak'ınla olan ortaklığını bitir. Bereketli topraklarını lüks dairelerin manzarası yapacağım daha. O oğluna da söyle, kardeşimden uzak dursun. Merak etme. Çıkmaz o artık benim sözümden. Bu senin için iyi mi olur onu bilmiyorum Ömer. Zehra, bunca yıllık sabrıma güvenip cesaretlenme. Bak her fırtına öncesi bir sessizlik olur. O yüzden kime meydan okuduğunu unutma. Of abi. Yok. Araba yok. Arabayı alıp kaçmışlar. Ya nereye kaçarlar İbrahim? Bilmiyorum gülüm, bilmiyorum. Arayacağız, bakacağız, bulacağız. Bilmiyorum. İbrahim hemen aramaya başla. Adamları sal. Her tarafa. Tamam. Ben Ömer'e haber vereceğim. Nasıl kaçarlar anne? Onca adam ne işe yarıyor? Tamam arayıp bulsunlar hadi. Nereye gidiyorsun Salih? Nereye gidiyorsun? Ha?
Daha dur sen. Bak bir Karahanlı dolaşmaya başladı bile o topraklarında. Vay savcım. Alışmışız. Afiyet olsun. Vallahi fasulye kroket yemekten bıkmıştım. Bir şey söyleyeceğim, tatlı söyleyelim mi? Yok canım bir dur bir nefes al. Aa, patlayacağım vallahi patlayacağım bak. Usta böyle bol şerbetli hani şeyden... Hemen abla. Garsonlarına bile kurban olurum hemen çat diye anladı valla. Sen onu bunu boş ver. Anlat bakalım. Bu sene bitiyor okul notlar nasıl? Notlar iyi yani ne olsun bayağı iyi hatta bölüm ikincisi oldum. İşte notlar çok iyi olduğundan okulu uzaktan tamamlamaya karar verdim. Ha, nasıl yani? Ha, hem çalışıp hem okulunu mu bitireceksin sağ ol. Teşekkürler. Şöyle, şimdi veterinerlik biraz sahada öğrenilmesi gereken bir durum. Ben de bir sürü yerde staj yaptım, geliştirdim kendim. Bir yer buldun mu peki? Buldum gibi evet. İş görüşmesine gideceğim hatta. Vallahi şaşırtıyorsun beni ne diyeyim? Londra yaramış. Öyle. Ay şerbetli de çok güzel görünüyor. Aşkınızı dağ bayır, ova çayır yaşamaya karar verdiniz yani. Bu nasıl oldu bize? Öyle yurt dışından geleceksin. Memleketin en güzel kızını kapacaksın. Gönlünü eğlendireceksin. Ben de seni başıboş bırakacağım öyle mi? Nefesinden daha yakınım oğlum ben sana. Kimi kimden koruyorsun aslan parçası? Ha? Bekir yaklaşma, geride dur. Benim seninle bir derdim yok. Ben namumu temizleyeceğim o yüzden sen çekil kenara. Bekir yaklaşma. Bekir, bak bana bir şey olursa dedem seni de yaşatmaz. Kızım ben yaşamıyorum ki zaten. Bu taşlı insanların arasında yaşayan ölü gibiyim lan. En azından namumu temizlerim. Gururumla ölürüm değil mi? Ona dokunmak için önce beni geçmen lazım. Ya seninle kapıştık ya aga. Yumruk bile atamadın oğlum ne oldu şimdi? Yürek mi yedin? Ha? Salih yanma dur. Düşman topraklarında verin nefesine. Senin gibi haine de ancak büyük kıçırık.
Kardeşime bir daha dokunursan hükmünü ben veririm dedim. Ömer abi. Ömer abi dur yapma, dur yapma, lütfen yapma. Ömer abi dur yapma lütfen. Lütfen bırak lütfen. Ömer abi. Ömer abi dur yapma, lütfen yapma. Dur. Ömer abi dur yapma. Ömer abi dur yapma, lütfen yapma. Dur. Ömer abi dur yapma. Abi! Bırak gitsin. Abi. İbo, Abi. arabasına götürün şunu. İnin arabaya. Fatma'yı da çiftliğe götürün. Konuşacağız. Zaten sevkiyat gecikmiş. Bir hafta daha atmasın. Evet. Konuşabileceğimizi düşündüğüm aklı başında bir adam olduğun için buradayım. Ne de olsa sen okumuş etmiş adamsın. Bizim ailede Ömer'in lafının üstüne laf söylenmez. Verdiği karar yanlışsa bile biz arkasında dururuz. O yüzden anlayış bekliyorsan yanlış yerde bekliyorsun. Bütün şehir Karahanlıların torunu Salih'in kapatması oldu. Bu söylentilerden senin de rahatsız olduğunu biliyorum. Sen Ömer gibi değilsin. Ondan çok yol yordan bilensin. Ailenin en büyüğüsün. Doğru. Ben ailenin en büyüğüyüm. Ve sana diyorum ki bizim ailede kadına el kalkmaz. Kötü söz söylenmez. Bunlardan birini yapan olursa da cezasını çeker. O yüzden gelip bizden kız isteyeceğine kendi ailenin erkeklerine çeki düzen ver. Hadi selametle. Ailemin erkekleri. Nevin Hanım. Merhaba. Zehra Karahanlı. Beni tanımanıza çok şaşırdım. Geldiğim günden beri dosyalarınızdan kafamı kaldıramıyorum da. Oturabilir miyim? Tabii buyurun. Bu kadar güzel bir kadın beklemiyordum açıkçası. Saçlarınız çok hoş. Nerede yaptırıyorsunuz? Aslında kendimle çok fazla ilgilenemiyorum son zamanlarda. Aksine çok zarif görünüyorsunuz. Saçtır, manikür, pedikür bu gibi ihtiyaçlarınızda haberim olursa size gittiğim yerleri önermek isterim. Teşekkürler. Ben kendim hallederim. Bakar mısın? Türk kahvesi? Sade olsun lütfen. Ben de sade içiyorum.
İki sade. Ömer Bereketoğlu ile ilgili yaptıklarınızı duydum. Çok saygı duydum size. Nihayet dedim karşılarına dikilebilecek güçlü bir savcı geldi dedim şehrimize. Hoş geldiniz. Daha önce gelen savcılar da dik duruş sergilemişler diye biliyorum ama... Ömer gizemli görünmeyi sever. Herkese etkisi altına almakta üstüne yoktur. Aa. Nasıl başarıyor bunu? Topraklarını koruyan bir halk kahramanı gibi görünerek. Ama aslında bir derebeydir. Bütün köylüler ona hala ağa diye hitap ediyor biliyor musunuz? Kendi arazilerinin işletmelerini Ömer'e devredip kendi topraklarında ırgat gibi çalışan yüzlerce köylü var. Güya bu sayede onun koruması altına giriyorlar. Öldürecektin değil mi Bekir'i? Karahanlar dostumuz değil. Onu uyarmıştım sana dokunmaması için. Uyarın pek işe yaramamış gibi. Senin zayıf tarafım olduğunu, seni korumak için hata yapacağımı biliyorlar. Nasıl bir hata? Bekir'i öldürmek gibi. Fatma'yı çiftliğime almak gibi. Burada olduğum sürece. Burada kalacaksın, ailene sahip çıkacaksın, topraklarına sahip çıkacaksın. Abi geldiğimden beri darp edildim, kaçırıldım. Fatma tehdit ediliyor. Ben anlamıyorum abi. Bunlar suç değil mi? Ha? Niye cezasını sen kesiyorsun? Toprakları da bizde yasalar korusun abi. Ömer'in kendi adaleti vardır Nevin Hanım. Civar köylerdeki halk bir sorun olduğu zaman mahkemelere gitmez. Ömer'e başvurur. Nasıl yani? Ömer Bereketoğlu kendi mahkemesini mi kuruyor? Evet evet, mahkeme gibi bir şey. Şikayet eden tarafında, edilen tarafında karşısına geçer, sorun anlatılır ve Ömer Bey bir hüküm verir. O hüküm geçerlidir. Sonra da bunun üzerine kimse mahkemeye falan başvurmaz. Anlayacağınız dostu da o belirler, düşmanı da. Gerçekten bu topraklar için akan kana bu kadar düşmanlığa gerek var mı? Bunca zamandır dünyada akan kan, savaş, toprak için değil mi? Toprak ev demektir. Kimileri evini korumak için kan akıtır, kimi de evleri işgal etmek için. Biz atalarımızdan beri evimizi korumaya çalışıyoruz. Akan kanın sorumlusu biz olmadık. Kan akıtma sırası şimdi bana mı geldi? Gerekirse evet. Bizim de Bereketoğlu ailesiyle ilgili çözülmemiş onca şikayet dosyamız var. Siz zaten biliyorsunuzdur. Ben bu dosyalarla ilgili yardım etmeye hazırım. Ömer Bereketoğlu, şehrimizin gelişmesinin, büyümesinin önünde en büyük engellerden biridir. Hatta bunların bir çalışanları 25 yıldır hapisteydi. Sadık. Bunların suçunu üstlendi. Bugün yarın da tahliye olacakmış diye duydum. Ömer Bereketoğlu abimin katilidir. Sizin ailenizle ilgili de çok fazla şikayet ve dosya okudum Zehra Hanım. Elbette tekrar karşılaşırız zaten. Tüm bu anlattıklarınızı daha resmi bir şekilde bir gün dinlemek isterim. Tabii, seve seve. Tekrar hoş geldiniz şehrimize. Hoş bulduk. Sen niye korumaya devam etmiyorsun toprakları? Güçlüsün, kudretlisin işte. Niye ailenin başına ben geçiyorum? Onca seni beni orada uzak tuttun. Niye şimdi beni istiyorsun abi? Ben kimseyle düşman olmak istemiyorum. Özellikle de Fatma'yla. Fatma. Nasıl güveniyorsun Fatma'ya bu kadar? Daha yeni tanıştınız. Çünkü biz aynıyız. Bir Karahanlı'yla bir Bereketoğlu asla aynı olamaz. O Fatma, ben de Salih'im sadece. Bizim aramızda ne Bereketoğlu ne de Karahanlı var. Öyle mi? Peki nasıl buldu sizi?
Eliyle koymuş gibi. Fatma mı söyledi yani? Ah canım kardeşim. Çok açık değil mi? Bu köprü yıllardır burada öyle duruyor. Ama üzerinde yaşanan onlarca kavga, onlarca aşk, onlarca nefret dolu hikaye kayboldu gitti. Tarih ders dinlemeye gelmedim Cemal. Geçmişten hoşlanmadığını biliyorum. Bugün Ferit'i görmeye gittim. Ne? Belki beni dinler, anlar diye. Bereketoğlu ailesinden kimse seni dinlemeyecek. Bunu kafana sok. Torunun başına gelenler de bizim suçumuz değil. Zamanın bu topraklarda değiştiremediği tek şey bizim düşmanlığımız. Herkes, her şey değişti. Ama sen hala affetmedin beni. Denedim. Çocuklarımdan uzak dur. Bir daha hiçbirinin yanına yaklaşma yoksa. Yoksa ne? Öldürür müsün beni? Belki de günahımın bedelini ödeme zamanım gelmişti. Ben diyeceğimi dedim. Sonra silahı bana doğrulttu. Güzel. Gözlerinde gördüm anne. Bak tereddüt dahi etmeden öldürecekti beni. Planımız tıkır tıkır işliyor desene. Kendi oğlunu ölümle burun buruna getirecek bir plandı bu, biliyorsun değil mi? İnandırıcı olması için gerekliydi. Sence Fatma'dan şüphelenmişler midir? Ömer seni orada gördüğüne göre benim ondan bir adım önde olduğumu biliyor demektir. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Ömer'in son bir hata yapmasını bekleyeceğiz. Yapmazsa? Yapacak. Salih'e olan sevgisi ona hata yaptıracak. Kapana kıstırmamız az kaldı. Evet de tam yerleşseydin keşke. Geleceğini bilseydim önceden yerleşirdim. Ağırdan aldım iş güç telaşından. Geleceğimi bilsen benim de odam olacak bir yer tutardın zaten. De. Burada 2 kişi yaşamak zor olacak. Nasıl yani? 2 kişi yaşamak derken? Beraber yaşayacağız artık. Sen Londra'ya dönmeyecek misin? Sen burada başına hangi belaları sokacaksın ben bilmiyorum. Senin için endişe ederek yaşayamam oralarda. Karaca, beni merak etmene gerek yok. Ben çocuk değilim. Ayrıca senin orada bir hayatın, bir geleceğin var. Geleceğimi burada da kurabilirim. Ya biz birlikte büyüdük. Senden çok hep bir ablaydın benim için. Seninle ayrı geçirdiğim yıllarda ben hep bir şeyler eksik gibi hissediyorum. Benim sana ihtiyacım var. Senin de bana. Biliyorum. Ay olmaz Karaca, olmaz çünkü... Çünkü çok tehlikeli, çünkü neler olacağını bilmiyorsun. Evet, bilmiyorsun. Ve gittiğin her yer için hep bunu söyledin bana. Bu defa farklı. Bu sefer farklı olduğu için burada kalacağım. Aç aç. Biz konuşuruz zaten. Daha zamanımız var. Efendim Mert, dinliyorum. Sadık'ın telefon kayıtlarına ve banka hesabına ulaştık. Birkaç gün önce Ferit Bereketoğlu tarafından kendisine bir banka hesabı açılmış ve içine yüklü miktarda para yatırılmış. Ayrıca ruhsatı adına kayıtlı bir araba ve tapusu üzerine yapılmış bir ev tespit ettik. Evi gözetleyen polislerden haber var mı? Sadık hala evden çıkmamış. Gözlemeye devam etsinler. Gerekirse çift vardiya çıkarın ekipleri. Eğer Sadık evden çıkarsa da mutlaka takip etsinler. Anlaşıldı savcım. Ayrıca Ömer Bereketoğlu'nu adliyeye davet ettiğimi bildirin. Birkaç soru sormak istiyorum. Savcım, haddimi aşmak istemem ama soruşturma dosyası olmadan onu ifadeye çağıramayız. Biliyorum. Sadece sohbet etmek istiyorum. Adliyede beklediğimi haber ver yeter. Peki savcım. Ne oldu? Bak benim şimdi gitmem lazım. Ama akşam tekrar konuşacağız bu konuyu, olur mu? Öyle hemen kabul edeceğimi sanma. Hı? Hadi Tamam. yol yorgunusun, dinlen biraz. Tamam. Hiç merak etme sen. Konuşuruz da. Güle güle savcım.
Oyun mu oynadın sen bana? Ne oyunu? O kuzeni nasıl buldu bizi? Ben nereden bileyim? Çiftlikten kaçtığımıza takip etmiştir belki. Sürekli karşıma çıkmam, böyle kural tanımaz tavırların falan. Bir oyunun parçası mı, onu anlamaya çalışıyorum. Abinle konuşmuşsun sen belli. Senin lafların değil bunlar. Ben planlı yaşamam Salih. O gece kalbimden geçtiği için yanına geldim. Elini tutmak istedim, tuttum. Öpmek istedim, öptüm. O gece yanında geçirdiğim saatler için hiç pişman değilim. Seni yaşamak istedim, yaşadım. Merak etme, senden sevgi dilenmek değil amacım. Ben ailemin bana vereceği cezaya razıyım. Beni korumaya çalışmana ihtiyacım yok. Ne zaman istersen gidebilirim. Ben kimsenin canı yansın istemiyorum. Özellikle de senin. Karşılarken gereken özeni göstermedin mi? Gösterdik Ömer, gösterdik. Ya adam krallık istiyor. Krallık mı? Nasıl krallık? Boş ver. O adam başımıza bela olacak Ömer. Abi olsaydı olurdu. Kızdıracak bir şey mi yaptın? Ne yapacağım Allah aşkına? Hesabına yüklü miktarda para yatırdım. Altına araba çektim, ev aldı. Daha ne yapayım? Daha fazlasını hak ediyor. Daha fazlasını hak etmiyor. Eğer lüks bir araba alsaydık, dubleks bir evde yaşatsaydık asıl o zaman biz dikkat çekerdik. Abi ne istiyorsa yap dedim sana. Kendi başına karar almanı istesem öyle söylerdim sana. Ben ailemiz için ne gerekiyorsa onu yaptım. Ne zaman bir avukat gibi, ne zaman bir Bereketoğlu gibi davranacağını bil artık. Ömer, herife ne versek daha fazlasını isteyecek. Biz verdikçe o savcıdan korktuğumuzu zannedecek. Yani bizim bu adamın sesini kesmemiz lazım. Abi Sadık'ın sesini kesmek istiyorsan dediklerimi yap. Ne oldu abi? Yok bir şey. Yok bir şey tabii. Kattın eve düşmanı. Gözün kulağın kapıda olsun şimdi. Sola döndüm. Cadde bu değil. Ya neden rotayı yeniden oluşturuyorsun? Ne dediysen yaptım. Saatlerdir döndür aynı yere dolaştırıyorsun beni. Adres doğru. Zafer Sokak. Uf, döndüm. Ay korktum. Bu kadar yakın yürünür mü insana? Yolunu mu kaybettin bayan? Ha, evet. Ya bakın burası gösteriyor ama döndürüp döndürüp aynı yere çıkartıyor beni. Siz mi bakacaksınız? Çantayı da versene. Bir dakika. Şu an soyuluyor muyum ben? Üstündeki takıları, saati ne varsa çıkar. Hadi ablacığım. Tamam çıkarıyorum. Şimdi çıkıyor da. Yalnız telefon olmaz. Bakın iş görüşmesine gideceğim. Nevin ablamı da arayamam. Kaybolma riskim de var. Siz telefonumu geri verin. Hayırdır lan? Ha? Ver lan çantayı. Ya ama telefonum ya. Of, telefonum. Daha taksi de bitmemişti. İyi misin? Değilim, iyi falan değilim. Ekranda kırıldı. Nasıl bulacağım şimdi ben adresi? Hangi adres? Burası. Pek gözükmüyordu artık. Bir öndeki sokak bu ya. Sen ilk aradan kıvrılman lazım. Hı. Evet bir ara vardı orada. Tamam oraya kaçırıyorum ben herhalde. Ya sen niye gülüyorsun? Yok ya. Sen buralı değilsin herhalde. Buradaki herkesi tanıyor musun? Neyse iş görüşmesine gitmem lazım. Geç kalıyorum. Ön aralıktan gireceğim. Teşekkür ederim. Gel. Abi. Yeni savcı seni adliyeye davet ediyor. Davet mi ediyor? Neden? Öyle özel bir davayla ilgili değil. Sadece bilgini almak istiyor. Gitmek zorunda değilsin. Tamam geleceğimi söyle. Nasıl yani? Bunca zaman gitmek zorunda olduğum bir sürü davaya seni götürmek için akla karayı seçtim.
Şimdi gitmek zorunda değilsin. Biliyorum abi, biliyorum. Davete icabet etmek gerekir. Geleceğimi söyle. İyi. Neresi burası ya? Burası işte. Oh be. Hepsinin mi gözü kırmızı? İlaç verdim sana sıvı. İçirmedin mi onu? Hastaydı bir tanesi zaten. Tamam sen panikleme ben geliyorum şimdi. Merhaba. Merhaba. Ne vardı sizin? Ben iş görüşmesi için gelmiştim. Hatta dün aradım sizi. Hatırladım İngiltere'de okuyan. Aynen benim. Tamam süper. Bak dinle beni şimdi. Benim bir köye gidip gelmem lazım. Danalarla ilgileneceğim. Danalar? Aynen danalar. Al sen şu kavanozu. Seni buradan bir tane şoför gelip alacak, at çiftliğine götürecek, tamam mı? Orada hasta bir at var. Bunu ona Hasta içirmen at mı? lazım. Evet merak etme sakindir Yağmur adı. Tamam peki yani şimdi ben işe alındım mı? Sen önce bunu bir yedir, yarın sabah 9'da burada ol. Hadi görüşürüz. Oh be. Yağmur. Girin. Girin. Ömer Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum. Kapıyı çalmayı da öğrenmişsiniz. Sizi bu kadar çabuk beklemiyordum açıkçası. Bekletmek istemedim. Davetimi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Vallahi sorularınızı merak ediyorum savcım. Sadık Turhan hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Sadık uzun yıllar rahmetli babamın yardımcısıydı. Bekir Karahanlı'yı o mu öldürdü? Mahkemedeki ifadesi bu yöndeydi. Bekir Karahanlı'nın babanızın öldürmesi sonrası intikam almak için yaptığını söylemiş. Babanızın intikamını bir çalışan mı aldı yani Ömer Bey? Savcı hanım, bu bir sorgu mu yoksa sohbet mi ediyoruz? Ailemiz için acı bir olay. Üstelik de kapanmış bir dosya. Ben tekrardan neden bu sorulara muhatap oluyorum? Üstelik de avukatım olmadan. Size bu soruları başkaları da sordu yani. Kimi kastediyorsunuz? Sadık Turhan tahliye oldu. Karşılamaya abiniz Ferit Bey gitmiş. Yıllarca ailemizin yanında çalıştı. Halini hatırını sormak istedik. Kendisine bir araba ruhsatı ve bir de ev tapusu çıkararak mı hatırını sordunuz? Savcı hanım, adam koca ömrünü hapiste geçirdi. Birikim yapabilecek, yeni bir hayat kurabilecek durumu olmadı. Mağdur olmaması için destekliyoruz. Neyin ödülü olarak bu Ömer Bey? Babanızın katilini öldürdüğü için mi? Kapanmış bir dosya hakkında daha fazla konuşmayacağım. Konuşmak zorunda kalacaksınız ama. Çünkü ben bu dosyayı yeniden açacağım ve Sadık Turhan'ı yeniden sorgulayacağım. Sebep? Eli kanlı bir katil misiniz? Yoksa bir halk kahramanı mısınız? Hangisinin gerçek olduğunu öğrenmek için. Birbirimizi anlamaya başladığımızı sanmıştım. Ben bir savcıyım. Kanun koruyucuyum. Sizse kendi kanunlarını uygulayan birisiniz. Birbirimizi anlamamız mümkün değil Ömer Bey. Anladım. Ömer Bey. Benden bir tavsiye istemiştiniz hatırlarsanız. Tehlike size sandığınızdan da yakın olabilir. Dikkat edin.
İyi günler. Benden bir tavsiye istemiştiniz, hatırlarsanız. Belli ki size sandığınızdan da yakın olabilir. Kız benimle gelecek. Ben hayatımda hiç onun yanındaki kadar güvende hissetmemiştim. Ne düşmanlık ne başka bir şey umurumda değil. Ben Hadi güzelim, hadi ham yap hepsini. Oh, aferin sana. Ne oldu ya? Yağmur, Yağmur ne oldu şimdi ya? Hastasın zaten, dur sakinleş. Hapşırdım, bir şey yok ya. Ya yardım edin, kimse yok mu? Amca. Ne oluyor? İyi misin? Ya, yardım et. Yardım et, sakinleştirmemiz lazım. Hasta zaten, hadi ne olur. Ya gelsene. Yağmur. Yağmur tamam sakin. Sakin kızım gel. Gel sakin. Yağmur. Abi. İbo nesi var abimin? Ne bileyim gülüm, savcının yanından çıktığımızdan beri köpürüp duruyor. Hayda. Gidiyorsun. Ait olduğu yere götür. nasıl ya? Yürü. Hayır. Yürü. İstemiyorum gitmek. Bırak. Bıraksana bırak. Salih! Çok teşekkür ederim. Sen dokununca bir anda sakinleşti. Sen de mi çiftlikte çalışıyorsun? Yürü. Salih! Biri bağırıyor sanki. Salih! Yürü. Bırak! Salih! Yürü. Salih! Yürü. Salih! İbrahim. Bırak. Bırak! İbrahim bırak, ne yapıyorsun? Bırak. Dur. Bırak. Ömer abinle biri. Benim de sözümü dinleyeceksin. Bırak. Salih! Öldürürler yaşatmazlar beni oradan olur bir şey yok. Siz ikna ettiniz değil mi abime? Geldiğinden beri istemediniz bu kızı burada. Siz nasıl insanlarsınız ya? Hani babam da zor durumda olana elini uzatıyordu? Bu mu Bereketoğlu olmak dediğiniz şey? Karar benim kararım. Kız burada kalamaz. Yaklaşma. İbrahim, yaklaşma bırak! Salih! Salih! Hayır! Bırak! Sakla! Dur Salih! Salih! Hayır! Bırak! Sakla! Salih!
Fatma! Dur Salih! Bırak! Salih dur! Dur Salih! Abi! Abi! Bırak! Bırak! Abi! Abi! Salih! Abi! 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 Bırak! Salih! Bırak! Salih! Bırak! Sana inanmıştım. İlk defa abim gibi hissetmiştim. Bana yalan söyledin. Bana yalan söyledin! Toprağınızda, geleneklerinizde yerin dibine batsın. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Baba. Ömer'le savaşamazsın onun evinde. İzin ver çıkarayım onu ininden. Çocukluğundan beri bu bakışları ezberledim artık. Ne zaman canımı yakmak istesen öyle bakıyorsun. Kendini akıllı sanıyorsun değil mi? Peki bu içgüdülerini kimden aldın? Anandan mı? Benim kurnazlığımı, benim açgözlülüğümü aldın sen. Neler yapmak istediğini anlamıyor muyum sanıyorsun? Karahanlı İmparatorluğunu ben kurdum. Kendini de ailenin başına geçirmeye çalışmanı cezasını çekeceksin artık. Baba ne demek bu? Buradan defolup gideceksiniz. Ne diyorsun baba sen? Bana baba deme artık. İnanmadığın şeyleri gözüme bakarak söyleme. İkiniz de benden nefret ediyorsunuz. Ben de sizden. İkinizin de derdi intikam, güç, para. Ömer'e cezalarını ben vereceğim dedim. Fatma'yı geri alacağım ondan. Karşılığında siz bu evden defolup gideceksiniz. Ha. Mirasımdan da men ediyorum sizi. O mahalledeki eve gidersiniz. Benim bu aileyi nerelerden çıkardığımı belki hatırlarsınız da minnet duyarsınız Cemal Karahanlı'ya. Bir daha gözüme görünmeyin. Orada geberip gidin. Çık şimdi. Çık! Çık! Al! Defol! Git buradan! Bundan sonra ne ölüme ne dirime. Salih'im. Abin yapmak zorunda olanı yaptı yavrum. Bak savaş çıkacaktı. Anlamıyor musun? Benim için o savaşı göze alır sanmıştım. Ya neden güvenmediğimiz bir kız için savaşa girelim? Anla bizi, anlamıyorsun. Siz de beni anlamıyorsunuz. Ben ona güveniyordum. Şimdi sayenizde ben de onu yüzüstü bırakmış oldum. Salih bak. Ömer ailemiz için en doğru olanı yaptı. Eğer sen de biraz sakinleşirsen abine hak vereceksin. Ben bu ailede kimseye hak falan vermiyorum abi. Bir kere yardım istedim o büyük kudretli Ömer Bereketoğlu'ndan. Sonuç... Yeter lan! Yeter! Ne istiyorsun oğlum sen? Geldin daha ilk iş. Düşman ailenin kızıyla birlik oldun. Ne oluyor? İntikam mı almak istiyorsun ne? Keşke öyle yapsaydım. Keşke öyle yapsaydım ama sen bana şunun cevabını ver. Ailenin büyüğüsün ama hala mutsuzsun. Niye? Ben sana söyleyeyim abi. Çünkü Ömer abim öyle istiyor değil mi? Hayır değil. Çünkü benim mutlu olmamdan daha önemli bir şey varsa o da bu ailenin soyadı. Sen de buna inanıyorsun değil mi abi? Bravo.
Hepinize bravo. Bir şeye inanmışsınız, hepiniz gidiyorsunuz. Hepinize bravo ya. Devam edin böyle. Gel lan buraya. Bir dakika Ömer. Ömer. Ömer yapma oğlum. Tamam sakin. Ömer ne olursun. Anlat lan. Anlat. Ömer. Anlat. Ömer sakin ol yavrum. Ne sakin anne? Ne sakini? Hep sakin olmak zorunda olan, hep alttan almak zorunda olan, hep ailesi için en iyisini düşünmek zorunda olan benim. Karşılığı ne? Neden kendimi yalnız hissediyorum? Neden ailemi bir yerde tutamıyorum? Neden kimse bana yardım etmiyor? Ömer. Ne Ömer abi? Sen Ankara'ya gitmek istiyorsun. Kız kardeşim buradan gitmek istiyor. Sen ne istiyorsun lan? Sen ne istiyorsun? Anlat. Ne istiyorsun? Benimle böyle konuşamazsın. Karşında çocuk yok senin. Çocuk gibi davranma o zaman, anlat. Ben diyeceğimi dedim. Ne dedin oğlum? Ne dedin? Geldiğinden beri gitmekten başka ne dedin? Annene bir kere sarılmadın. Anne demedin. Kaç yılın cezasını keseceksin bize ha? Yapmak zorundaydık, mecburduk. Anlasana, bak bana bak, gözümün içine bak, abine bak. Bana bak. Bana bak. Canım kardeşim. Kendimizi affettirmemiz için neden bize bir fırsat vermiyorsun ha? Çünkü size inanmıyorum. Hiçbirinize inanmıyorum. Oldu mu? Rahatladınız mı? Aileymiş, miras mı, soyadıymış bunların hiçbiri umurumda değil. Defol git karşımdan. Hatırlıyor musun? İlkokula giderken bir gün anneme demiştim ki... Okulda turnuva var. Herkesin gelip babası izleyecek. Dedem de gelse... Bir günlüğüne gelip babam olsa olur mu demiştim. Hiçbir şey demeden suratıma baktı. Ben istiyordum ki... Beni izleyen biri olsun. Hani bir şey olursa koruyup kollasın. Ama gelmedin. İşin varmış. Annem öyle söyledi. Ben de keşke çok param olsa dedim. O zaman dedem işe gitmezdi. Ama büyüdüğümde anladım. İşin olduğu için değil. Benden nefret ettiğin için gelmiyormuşsun. Benim gibi oğlunun adını verdi diye anneme bile her gün kızdım. Ama ben de bak beni sevmen için, bana sarılman için her şeyi verirdim. En azından bari şimdi bir kez olsun bana sarılır mısın? Bakın, geçmişte ne oldu gerçekten bilmiyorum. Belki bana yalan söylüyorsunuz. O zamanlar beni yollama sebebiniz de yalandı. Bilmiyorum. Çünkü beni dinlemediniz bile. Özellikle sen abi. Yüzüme bile bakmadın. Sen benim için hepsinden farklıydın biliyor musun? O siyah arabaya binmemek için sana yalvardım. Bırakma beni abi. Gönderme beni abi. Sen ne yaptın? Ben senin için canımı verirdim biliyor musun? Sen ne yaptın abi? Bıraktın beni. Yolladın. Şimdi sen söyle bana. Ben size nasıl inanayım? Çocuktum oğlum. Çocuktum, ben de çocuktum. Unuttun mu zannediyorsun ha?
O günün acısını unuttun mu zannediyorsun? Seni ailenden kopardığım için kendinden nefret etmiyor muyum sanıyorsun ha? Mecburduk oğlum. Mecburduk. Anla anla. Bak o küçük çocuk olarak yargılama bizi. Anla. Çık karşıma. Koca Salih Bereketoğlu olarak abinden hesap sor. Ama abini anlamaya çalış. Geçmişi değiştiremem kardeşim. Çok isterdim ama değiştiremem. Ben günahlarımla yaşamayı öğrendim. Canım acıtsa da öğrendim. Hayattaki en büyük pişmanlıklarım seninle hiçbir şey yapamamış olmak. Bak canım kardeşim. Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın. Sana sarılmamıza izin ver. Gitmekte özgürsün. Ama kalmak zorundasın. Fatma burada kalamazdı kardeşim. Ailemizi daha büyük bir savaş bekliyor. Ne diyorsun Ömer? Sen neden bahsediyorsun? Abi. Ömer, ne diyorsun oğlum sen? Ömer. Ben bir günah işledim.
Zamanımız hiç bitmez. Sırrım ben bile kabullenememişken aileme nasıl itiraf edeceğim? Tarık'ı sen öldürdün. Sana yemin ederim. Yemin ederim bunu ortaya çıkartıp bedelini ödetene kadar peşini bırakmayacağım Ömer.